Nail abi! Bu da kim? Halil, kardeşim. Abi sakın yapma. Yapma. Abbas. Gel buraya. Ulan niye sarılıyorsun adama? Bırakma dedim, ben de tuttum abi. Bırak dedim, bıraktım. Bana senin öldüğünü söylediler. Beni de sen öldün diye kandırdılar abi. Polat abi kurtardı beni. Bak, şimdi de senin için burada. Hırsız nerede? Bilmiyorum efendim. Henüz haber alamadım. Sevgili hırsız, bu ne hal? Mençikov. Peşimde. Mencikov şu sıralar Türk sınırından geçemez hırsız. KGB Başkanı Mençikov mu? Kim bu eleman? Tanıştırayım. Sevgili dostum Yürgen. Ve Mençikov'u delirten adam Alexander. Mençikov. Adamdan hiçbir şey çalamayınca soy adını mı çaldın? Ben onun itibarını çaldım dostum. Rus ordusunun yeni gözdesi. Zala 500. Zala 500. Hızı, dayanıklılığı, yük taşıma kapasitesiyle türünün en iyisi. Ben bunu duymamıştım. Duymazsın tabii.
Çünkü henüz ben Ar-Ge aşamasındayken kaldım. Testleri yapıldıktan hemen sonra. Eğer söylediğin gibiyse hırsız, bundan kazanacağın parayla Rusların işsizler ordusuna katılabilirsin. Asla olmaz. Ben işimi seviyorum. Sen Rus olduğundan emin misin? Ne diyor bu eleman? Sakin ol dostum. Öyle demek istemedi sevgili Yürgen. Dostumuz soyu konusunda biraz hassastır da Yürgen. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Bir şey ima etmiyorum. Belki annem falan. Ben senin annenden bahsediyor muyum ha? Beyler. Sakin. Sakin. Bende kalabilir mi? Artık kesinlikle senin dostum. O zaman bunu geri alabilirsin. Benim asıl almak istediğim burada hırsız. Hadi yeni oyuncağımızı deneyelim. On. Sevgili yolcular, Zala 500 uçağımıza hoş geldiniz. Anadolu Hoca'nın C5 ile ilgili çalışmalarının ayrıntılarını getirdim. Buyurun içeride bakalım. Bence Anadolu Hoca'yı bulmak çok zor iş abi. Bizim kolay işimiz olur mu Muhsin? Bulabildiğim bütün notları getirdim. Ama buradan ona ulaşmamızı sağlayacak bir ipucu çıkar mı bilemiyorum. Boyanın bütün bileşenlerini biliyor musunuz? Dosyada deneme çalışması için hazırladığı numunenin içeriği var. Bu maddelerin bazıları kolaylıkla her yerde bulunabilecek şeyler değil. Evet. Özellikle listedeki 2 kimyasal sadece devlet izniyle getiriliyor. Bu malların tutulduğu yeri bulursak izini bulma şansımız olabilir. Bunu öğrenmeye çalışırım. Keşke çalışmanın son halini sorup öğrenseydim ondan. O zaman işimiz daha kolay olurdu. Neden böyle söylediniz? Anadolu Hoca'nın çalışmalarının en önemli özelliği formüllerinin asla tespit edilemez oluşudur. Bunu nasıl sağlıyordu? Ürettiği bileşimin içine kimsenin aklına gelmeyecek ve incelendiğinde tespit edilmesi neredeyse mümkün olmayan bir şey koyar. O da hocanın imzası gibidir. Ben çıkıyorum. Malzemelerin nerede tutulduğunu bulunca haber veririm. Tamam Altay Bey. Bekliyorum. Bu bilgileri kendimden başka kimseye güvenip emanet edemedim oğlum. Ama artık sırası geldi. Ne yapacaksınız? Hepsini sana emanet edeceğim. Eğer benim başıma bir şey gelirse, senin bu yolda gereken her şeyi yapacağından zerre kadar şüphem yok. Size bir şey olmasın hocam. Daha uzun yıllar beraber çalışalım. Bir yere gitmeye niyetim yok ya.
Ama eğer sen bu bilgileri alır saklarsan benim içim rahat edecek oğlum. Göz taraması için kameraya yaklaşın. Burada ne kadar kalacağız? Bilmiyorum Halil. Bombanın patlamadığını öğrenirlerse peşime düşerler. Endişe etme Nail. Abim bunu hepimizden önce düşünmüştür. Burada güvendesiniz. Cahit Bey, hastaların geçmişiyle ilgili bilgi almam lazım. Hüsnü, daha kaç kere anlatayım. Geçmişlerini onlara soracaksın. Bu tam bir kumar. Anlamadım. Kim olduklarını bilmediğim insanlara kim olduklarını soracağım. Hüsnü, acil servise baygın gelen hastaları önce tedavi edip sonra mı soruyu soruyorsun? O tamamen başka bir konu. Ben kumardan hiç hoşlanmam. Hüsnü, kumarla bizim işimizin ne ilgisi var? Bu çocuklar için acil psikiyatrist lazım. Madem siz de ısrarcısınız, Polat Bey'in talimatı gereğince işlemler yapılacaktır. Hastanemizin en hassas doktorları bu gençlerimizin hizmetinde olacaktır. Nihayet, çok şükür anlaştık. Safiye, bundan sonrası Hüsnü Bey'de. Biz çıkalım artık. Gözünüz arkada kalmasın Safiye Hanım. Sağlık kontrolleri bitince hastanemizin en iyi psikiyatriyle görüşmelerine başlayacağız. Sağ olun Hüsnü Bey. Hadi. Biraz dolaşalım mı? Olur. Al bakalım. Mis gibi içinde tomurcuk var. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İnsanın yaşama devam etmesi için azıcık umut yeterli. Halil ve abisi de birbirlerine tutunup yaşamlarına devam edecekler. Değil mi Cahit? İnşallah Safiye. Biz ne yapacağız Cahit? Biz bütün bu sıkıntıların ortasında böyle omuz omuza verip devam edeceğiz. Cahit, Efendim, bence ikimiz de birbirimizi hak ettik. sen her şeyi hak ediyorsun da ben seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Senin için daha zordu. Ben sana olan duygularımı açıkça söyleyebiliyordum. Sen her şeyi içinde yaşıyordun. Benden çok daha fazla acı çektin. O günler geçti artık.
Eğer o günler geçtiyse ve sen artık hislerini açıkça ifade edebiliyorsan bunu görmek istiyorum. Yani Safiye, sana inanamıyorum. Cümleyi buraya getirmek için miydi bunca hazırlık? Hadi boşuna konuyu değiştirmeye çalışma. Tamam. Ne yapmamı istiyorsun? Bana şu an ne hissettiğinden bahsedebilirsin. Hadi. Bakışlarımla anlattım ya. Cahit. Sen anlamıyorsan ben ne yapayım? Henüz maalesef anlayamıyorum. Belki ileride öğrenirim. Bakışlarına bana ne söyledin? Gecemin aydınlık yüzüsün dedim. Bak, istediğinde güzel şeyler söyleyebiliyorsun. Söyletene bakacaksın. Dur! Buraya giremezsiniz. Polis gelinceye kadar 5 dakikan var. Acele et. Kıpırdama. Okey. Bitir şu işi. Vaktim kalmadı. Bitmek üzere. Çekil. Ben hallederim. Beni böyle aşağılayamazsın. Mendilin nerede? Tamam. Bu kadar alıngan hırsız hayatımda görmedim. Okey? İkisini al.
Gel. Listedeki malzemelerin olduğu depoyu tespit ettim. Ama geç kalmışız. Dün gece saldırının yaşandığı depo mu? Demek haberiniz var. Orada bu boyanın yapılması için gereken malzemelerin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Seri üretime geçilebilecek kadar yüksek miktarda olduğundan eminim. Bunlar sizin için bir şey ifade ediyor mu? Oltu taşı, at kuyruğu, tüf, kristal tuz. Nedir bunlar? Anadolu Hoca'nın bana bıraktığı bir dosyada adı geçen maddeler. Bu çalışmayla bir ilgisi olabilir mi? Laboratuvardaki bilgisayarda biraz çalışmama izin verin. Bağlantı kurmaya çalışacağım. Buyurun. Her şey bir kıvılcıma bakar. Sana pişman olacağını söylemiştim. Gölgelerin efendisi. Enteresan. Bana bugüne kadar hiç kimse bu şekilde hitap etmemişti Sayın Selçuklu. Sen Anadolu Selçuklu diye bir isim duydun mu? Duymadın. Benden öyle alelade hareketler bekleme. Asla. Siz eşsiz bir bilim insanısınız Sayın Selçuklu. Ay işte yine başlıyor. Ne içiyorsunuz böyle? Özel bir karışım. Sen böyle genç kız gibi durduğuma bakma. Ben ihtiyarım. Rahatsızlıklarım var. Çayınızı tazeleyeyim ben. Yok, dur. Az kaldı demini bozacaktın oğlum. Peki. Size istediğiniz malzemeleri getirdim Sayın Selçuklu. Radara karşı görünmez yapan boyanın seri üretimine başlayabilirsiniz. Kabul. Ama bak bir şartım var. Boyanın konsantresini yapacağım. Beni böyle oyuncaklarla oyalayamazsın. İşim gücüm var çocuğum. Nasıl isterseniz. Bak bu arada bir malzeme daha sipariş verdim. Akşama geliyor. Neden bana söylemediniz? O malzemeyi sen bulamazsın ki. Benim özel tedarikçim var. Terkibini de ancak o bilir. Okey. Elinizi çabuk tutun. Buna hiç şüphen olmasın.
Telefonda yeni yatırım araçlarından bahsetmiştin Raskol. Merakla önereceğin iş kolunu bekliyorum. Tombala. Bildiğimiz tombala mı? Evet. Bizim milletimiz tombalayı yılbaşından yılbaşına oynar Raskol. O da çekirdeğini. Peki diğer önerin nedir? Tavla mı? Raskol'un çok ciddi. Ben de bundan korkuyordum zaten. Tombala işini küçümsemeyin. Kumar ülkenizde yasaklandıktan sonra kumara harcanan para 5 kat arttı. Zenginler yasak oyuncakları sever. Bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Mantık fantazinin düşmanıdır. Peki ne lazım bu tombala tezgahı için? Şu anda İstanbul'daki yeraltı tombala oyunlarında her gece 3 milyon lira dönüyor. Raskol'un bizzat inceledi ve oyunu elit tabakaya sunmaya karar verdi. Bürokratik kalkan ve sermaye desteği istiyorsun. Evet, Sermaye sorun değil. Ama bürokrasiye söz veremem. Ailemin adının böyle bir işle anılma riskini göze alamam. o halde sermayeye. Atlarla ilgili küçük bir sorun çıkmış. Raskol'un gitmesi gerekiyor. Siz keyfinize bakın. Normal şartlar altında Raskol'ün iş ortaklığını delilik olarak görürdüm. Ama senin sezgilerine her zaman güveniyorum Metayma. Buna sevindim. Senin bu yükselişini izlemek benim için gururdur. Büyük işbirliğimizin ilk adımları sonuçlarını vermeye başladı. Babanız satrançta iyi midir? Bu da nereden çıktı? Fehmi Kuzuzade'nin her şeyi bırakıp geriye çekilmesi çok ustaca bir satranç hamlesi gibi. Zira onun tahtını sebepsizce bırakıp gitmesi benim aklıma hiç yatmıyor. Ne seyrediyorsun Ariel? En sevdiğim manzarayı. Ben borsayı sıkıcı buluyorum açıkçası. Ne diyebilirim? Tarzlarımız farklı. Senin oyuncağın nasıldı? Kusursuz. Hırsız yine iyi iş çıkardı. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Seni şimdiden uyarayım dostum. Sakın milliyetini sorgulamaya kalkma. Beklediğimiz haber geldi. Uyuşturucu yüklü gemi Marmara açıklarında demirledi. Babil yolunun son taşları da döşeniyor. Ariel. Yüksek ovadan geçemeyen mallar kendi yolunu buldu. Kapımıza dayandı. Malları gümrükten nasıl geçirmeye planlıyorsun? Geçirmeyeceğim. Uçuracağım. Hava yolunu kullanmakta kararlısın. Yeni oyuncağım bu iş için çok yakında hazır olacak. Tabii Sayın Selçuklu'nun görünmezlik iksiriyle. İşte benim görünmezlik iksirim de bu gölge. Formülü gayet basit. 1 ve 0. Sana sıkıcı diyorum, hayır diyorsun. Yeni oyuncağınla iyi eğlenceler dilerim. Sana da bol sıfırlar, kadim dostum.
Komutanım. Buradan da bir şey çıkmadı. Bu baktığımız 20. mekan. İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan kuru yük gemisinden iz yok. Üste mi dönüyoruz Yasin komutanım? Dönmeden bir yemek molası verelim Pusat. Tim yoruldu. Meyve arabası geçiyor. Şuradan bir 2 kasa meyve satın al. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şuradan bir 2 kasa meyve satın alacaktık. Bu meyveler satılık değil. Kardeş, siz pazara gitmiyor musunuz? Altı üstü bir 2 kasa meyve alacağız. Ha pazarda satmışsınız ha burada satmışsınız. 2 kasa verin de. Bu meyveler özel bir müşteriye ait. Git hadi git. Git. Dur. Buralarda meyve bahçeleri olduğunu hatırlamıyorum. Şu kasaları bir kontrol edeyim ben. Silah! Siper alın! Yaralanan var mı? Yok komutanım. Yok komutanım. Araçlara binin hadi. Siz orman yolunun önlerine çıkın. İnin aşağı! İn aşağı, hadi in! Geç, bırak silahları, bırak! Geç şöyle, geç! Kimin adına çalışıyorsunuz lan, ha? Silahlar kime gidiyordu? Konuş lan! O silahları biz...
Durun, ateş etmeyin. Adamlar teslim olmuştu. Onları niye öldürdünüz lan? Ha? Bunlar konuşmayacak Yasin komutanım. Kafalarına sıkalım gitsin. Bekle Pusat. Size son kez soruyorum lan. Niye ateş ettiniz? Ha? Dur! Dur! Kimsin? Ben Seyhan. Mervan aşiretinin yeni reisi benim. Yaklaş! Demek sonunda bu hainlerin işlerini bitirdiniz. Bunlar senin adamların mı? Evet. Teslim olan adamları neden öldürdüklerini söyleyecekler mi? Yoksa tek tek infaz mı edelim? Onlara öldürme emrini ben verdim. Bu bölgede önceden birçok hatalar yapıldı. Silah ticareti, uyuşturucu sevkiyatı, insan kaçakçılığı. Ama artık buna müsaade etmeyeceğiz. Bu topraklarda temiz bir sayfa açmak istiyoruz. Eski lideriniz Mervan'ın yaptığı hainliği neyle ödeyeceksiniz? Senden önceki Mervan da güzel konuşuyordu. Ama yanlış tarafı oynadığı için infaz edildi. Sana neden güvenelim? Ne söyleseniz haklısınız. Fakat ben Mervan değilim. Onun aşiretimize bıraktığı kötü lekeyi temizlemek için and içtim. Burada kim izinsiz silah tüccarlığı yaparsa sonları bu adamlar gibi olacak. Size şerefim üzerine söz veriyorum. Umarım sözün havada kalmaz Seyhan ağa. Ya. Silahlarınızı alın. Bu adama güvenecek miyiz Yasin komutanım? Mervan'ın adamı ne de olsa. Güvenmiş gibi yapacağız ki daha rahat hareket etsin Pusat. Tazı koşsun diye tavşan önden bırakılır. Bakalım bizim tavşan nereye gidecek? Bir planım var. Konuşmasınlar diye kendi adamlarımızı vurduk Seyhan ağam. Ama kamyonetteki silahları kaptırdık. Sorun değil. Diğer silahlar limana ulaşmış. Artık güzergahı değiştirelim. Siyah sancak o silahların bize ait olduğunu öğrenmemeli. Tamam. Hadi beyler çıkıyoruz. Gel. Beni çağırmışsınız. Bir sonuca ulaşabildiniz mi? Anadolu Hoca'nın ne yaptığını anlamak gerçekten çok zor. Bulmaca gibi.
Ona sağ salim ulaşmak için çözmemiz gerekiyor. Muhakkak bize yardımcı olacak ipuçları bırakmıştır. Öyle düşünüyorum. O gözle inceledim. Ama bu maddelerin birbirleriyle ilgili bağlantılarını bulamıyorum. Hepsi birbirinden farklı şeyler. Kullanıldıkları yerler ayrı ayrı. Bir ortak yanları mutlaka vardır. Okey. Haberleri duydun mu? Hangisini? Londra Borsa Başkanı hakkında bir sürü şey yazılmış. Ne yapmış? İstanbul borsasındaki spekülatif alımların arkasında onun olabileceği yazılmış. Herkes de haberin peşine düşmüş. Gerçekler gizli kalmamalı. Medyanın işi bu. Bu adamla daha yeni görüştün. Neler olup bittiğini merak etmiyor musun? Ben sonuçla ilgileniyorum Azra. Çoğu zaman haklı olabilirsin. Ama bazen de sonuca değil, başlangıca bakmak gerekir. Dikkatini çeken bir şey mi oldu? İnternette bir sürü site haberi birbirinden kopyalayıp kullanmış. Ama ben haberin kaynağını araştırdım. İlk haber Borsa Faresi adıyla geçen yıl kurulmuş bir siteden çıkmış. Ne var ki bunda? Daha önce sadece sıradan tahminlerin yazıldığı sitede bu kadar önemli bir haberin çıkması ilginç değil mi? Bence bu bir gazetecilik başarısı. Hadi kalkalım artık, geç kaldık diye kızacak. Kızarsa kızsın. Niye bu kadar çekiniyorsun bu adamdan anlamıyorum. Adam dediğin 40 yıllık gazeteci. 40 yılda geldiği yer ortada. Kimsenin okumadığı bir ekonomi dergisinin editörü olabilmiş ancak. O zamanlara gelirsen seni de görürüz. O zamanı beklemeden göreceksin beni. Her şeyin sırası var Zehracığım. Sıramızın gelmesini bekleyeceğiz. Benim beklemeye hiç niyetim yok canım. Kendinden çok emin konuşuyorsun. Anlat biz de bilelim. Çok önemli bir kaynakla tanıştım. Bana kimsenin ulaşamayacağı haberler getirecek. Neredenmiş bu kaynak? İş dünyasından çok tanınmış bir isim. Hiç boşuna tahmin etmeye çalışma, bulamazsın. Hadi ama ya, öldürme meraktan. Söylemeyecek misin kim olduğunu? Söylemeyeceğim tabii. Bir gazeteci kaynağını asla paylaşmaz. Hayran olduğun 40 yıllık gazeteci daha öğretmedi mi sana? İyi aman söyleme. Yakında öyle bomba haberler yapacağım ki herkes benden bahsedecek.
Yine daldın hayallere ama bakalım sonu nereye çıkacak. Görürsün. 1 yıl süre veriyorum kendime. 1 yıl sonra bütün gazeteler, kanallar peşimden koşacak. Asya Hanım, Buyurun Fehmi Bey. umarım rahatsız etmemişimdir. Hayır. Rica ederim. Sizi dinliyorum. Benim sizinle paylaşmam gereken çok önemli bir konu var Asya Hanım. Ama bunu telefonda söylemek istemiyorum. Neyle ilgili? Hayatımla ilgili. Acil bir durum mu var? Benim için acil. Eğer uygun bir yer söylerseniz sizi alması için bir araç göndereceğim. Tamam. Görüşmek üzere. En başında hata yaptım. Ona kaçması için yardım etmemeliydim. Kendinizi suçlamanın bir faydası yok. Ama düşünmeden duramıyorum. Eğer size bunu zamanında söyleseydim, şimdi bütün bu olanlar yaşanmayacaktı. Nedir o Cahit? Kurye getirdi abi. Bana mı? Adres burası ama isim yazmıyor. Açmadık ama kontrol ettik. Tehlikeli bir şey yok. Tuz kristali. At kuyruğu. Tüf. Oltu taşı. İşte hepsinin ortak noktasını bulduk. Kasım Aktar. Kasım Aktar, Üsküdar Çarşı. Bu adama gidin bakalım. Bugünlerde başka sipariş almış mı Cahit? Tamam abi. Babamın nereye çıktığını biliyor musun? Bugün hiç görmedim. Önemli bir işi var demek ki. Ben de hiç görmedim. Fehmi Kuzuzade'nin her zaman önemli işleri vardır. Artık sen de öylesin. Ama ben babamdan daha şanslıyım. O tek başınaydı. Benim yanımda sen varsın. Sen istediğin zaman yanındayım. Her zaman olmanı istiyorum Kenan.
Bütün işlere birlikte karar verelim. Beraber yol alalım. Peki benden öncelikli olarak istediğin bir şey var mı? İlk yönetim kurulu toplantısında otomotiv alanındaki önerilerini dinlemek isterim. Bu konuda farklı fikirlerim var. Duymak hoşuna gitmeyebilir. Orasını sen düşünme. Fikir ayrılığı çıkarsa sonunda benim dediğim olacak. Soldan sağa eski Mısır'da bir şehir. 10 harfli. Bilmiyorum. Oldu. Cık. Bu bulmaca işi bana göre değil. Soldan sağa, yukarıdan aşağı derken dengem bozuluyor. Gel. Merhaba. Nasılsın? Siz gelmeden önce gayet iyiydim. Siparişler hazır mı? Hazır. Fakat bu ilaçları atlarınıza Sağlık Bakanlığı'nın izniyle verebilirsiniz. Atlar için geçerli tek izin Raskol'un iznidir. Bir şey ikram etmeyecek misin? Hayır, etmeyeceğim. Geleneksel misafirperverliğimizin kapsam alanı dışındasınız. Peki. Seninle iş yapmak güzeldi. Bir daha ziyaret etmezseniz sevinirim. Raskol'un atları yarışı kazandığında seninle işi kalmayacak. Bu adamın atlarına küheylan sabrı diliyorum. Duyduğuma göre Fehmi Bey kenara çekiliyormuş Hakkı. Sen de yaptın mı emeklilik planlarını? Yaptım Mete. Yıllardır ayağıma dolanan emekli istihbaratçıları ıskartaya ayıracağım. İstihbaratçının emeklisi olmaz Hakkı. Sen kendine en iyisi başka bir uğraş bul. Maazallah boşluğa düşersin sonra. Benim yıllardır durduğum yer belli Mete. Düşüp düşüp kalkmaya çalışan sensin. Şimdi de Kenan Bey'e tutunmaya çalışıyorsun. Ben de diyorum ki bayram değil, seyran değil. Hakkı beni niye aradı? Demek mesele Kenan Bey. Mesele sensin. O zaman bu seni aşar Hakkı. İhtiyarladıkça sınırlarını unutmuş olabilirsin diye hatırlatmak istedim. Eğer aileye yaklaşmak istiyorsan, tek kişilik kayığın için en güvenli yer hala Fehmi Bey'in limanıdır. Ben çok dalgalı denizler açtım. Ne zaman, nereye yanaşacağımı iyi bilirim. Hakkı Bafralı. Beni de iyi bilirsin. Her yerde gözüm, her yerde kulağım vardır. Kenan Bey'le irtibatını dikkatle izliyorum. Eğer aileye zarar verecek tek bir adım attığını hissedersem Met Aymar, seni denize dökerim.
Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Acil diye çağırıp sizi telaşlandırmamışım umarım. Telaşlanmadım. Sesinizdeki rahatlıktan kötü bir sürprizle karşılaşmayacağımı anlamıştım. Ama merak etmediğimi söyleyeyim. Sürprizleri sever misiniz? Mutlu bitenleri severim. Sizin için acil olan şeyi öğrenebilir miyim? Elbette. Bundan sonraki hayatıma başlamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluklarınızın büyük kısmından kurtuldunuz. Artık sizi engelleyen hiçbir şey kalmadı. Neyi bekliyorsunuz? Sizi bekliyordum. Neden? Bakın bunu nasıl anlatacağımı çok düşündüm. Kendi kendime hazırlıklar yaptım. Hatta size komik gelebilir ama küçük bir kağıda konuşmalar bile hazırladım. Şaşkınlığımı mazur görün. Ama ne demeye çalıştığınızı hiç anlamadım. Tango sever misiniz? Yapamam ama izlemeye bayılırım. O zaman birlikte izleyelim mi? Yani aklımdakileri size söylemenin daha iyi bir yolunu bulamadım. Her zaman tutkulu bir adam oldum Asya. Ama yıllardır bunu sadece işime yansıttım. Çocuklarımın annesini kaybettikten sonra tutkuyla sevebileceğim kimse olmadı hayatımda. Şimdi siz varsınız. Eğer kabul ederseniz hayatımın geri kalanında bana eşlik etmenizi istiyorum Asya. Benimle evlenir misin? Bir şey söylemem gerektiğini biliyorum. Ama çok hızlı oldu. Ama belki de böylesi daha iyidir. Bilmem.
önce hiç evlenme teklif almamıştım. Siz çok özel bir insansınız ki. Sizi tanımış olmak benim için bir şans diye düşünüyorum. Teklifiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Beni hem şaşırttınız hem de çok mutlu ettiniz. Ama ben Lütfen. Ama ile başlayan bir cümle kurmadan önce sözünüzü kesmek isterim. Her şeyin ani olduğunu farkındayım. Onun için lütfen şimdi cevap ver. Ben bu kadar zaman bekledim. Biraz daha bekleyebilirim. Bir düşünün önce. Ne zaman duygularınızdan emin olursanız o zaman konuşalım. peki. O zaman şimdi yemeğimizi yerken bir dans daha izleyelim. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım haber amacına ulaşmıştır. Fazlasıyla. Arkadaşlarına haberi geri çekmelerini söyleyebilirsin. Yalanlamayı unutmasınlar. Merak etmeyin. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Elinizde benim için bir şey yok mu? Kendi adımla yayınlayabileceğim bir haber. Anlamadım. Daha önce benimle büyük haberler paylaşacağınızı söylemiştiniz. Kariyerim açısından önemli haberler. Kariyerin için endişe etmene gerek yok. Zamanı geldiğinde verdiğim sözü tutacağım. Eğer beni önemli bir pozisyona yerleştirecekseniz önce bunu hak etmem gerekir, öyle değil mi? Bir saniye. Tamam. Akşam kendisini ziyaret edeceğim. Bunu düşüneceğim Zehra. Fazla beklemek istemiyorum ama. Ben istediğinizi yaptım. Şimdi sıra sizde. İstediğini almadan gitmeme izin vermeyeceksin, öyle değil mi? Tamam. Ne yapabileceğime de bakarım. Teşekkürler. Kapıda dur, kimseyi içeri alma. Almam abi.
Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Eyvallah. Ne lazımdı size? Kasım Aktar, sen misin? Evet, benim. Bana oltu taşı lazım. Aktar'da oltu taşı ne arar? O zaman tüf istiyorum. O da mı yok? Kim gönderdi seni? Polat Alemdar. Kendisi gelmeden inanma. Ben selamını getirdim. Herkes onun selamıyla geliyor. Başkaları da mı geldi? Hatırlamıyorum. Bu senin gönderdiğin paket mi? Evet. Dün kuryeye verdim bunu. Bugün elinize ulaşmış olmalı. Bunu aldıysanız niye geldiniz yeniden? Sen beni boş ver şimdi. Diğer adamları anlat. Sabahtan geldiler. Ben dün siparişi gönderdiğimi söyledim. Yeniden temin etmem zaman alır dedim. Ters ters konuşup akşama yeniden hazır etmemi istediler. Akşam o adamlar yeniden mi gelecek? Gelecekler ama boşa. Akşama kadar mümkün değil, o malları bulamam. Hepsini ayrı ayrı yerlerden topluyorum zaten. Kimin ne işine yarar onu da bilmiyorum. Efendim Cahit. Abi Anadolu Hanım'ın siparişini gönderen Aktar'dayım. Aynı malzemeleri başka birileri de sipariş etmiş. Kim olduklarını biliyor musun? Senin adını vermişler. Hazırda mal olmayınca akşam gelip alırız demişler. Oradan hiçbir yere ayrılmayın. Bizi Anadolu Hanım'a onlar götürecek. Sen o malları bul. Adamların işini aksatma. Gerisine de karışma. İyi de dükkanı gündüz vakti kapatıp onun peşinde koşturmam lazım. Sen onu düşün. Bugünün yevmiyesi benden. Üç saattir aralıksız yumruk atıyorsunuz efendim. Bir mola size iyi gelebilir. Raskolni'ye iyi gelecek tek şey... yeni bir kum torbası Dimitri. Bunun yenisini getir. Hoş geldin. Hoş bulduk Raskol. Bakıyorum da epey enerjiksin. Atların yarışlardan zaferle ayrıldı sanırım. Benimle dalga geçmek için mi geldin? Hayır. O halde yarışların sonuçlarından haberin yok. İşim olduğu için takip edemedim. Ne oldu? Raskol'un bütün yarışları kaybetti. Buna gerçekten şaşırdım. Senin atların iyiydi. Üstelik sağlık taramalarında ortaya çıkmayan bir doping ilacı kullanacağını söylemiştin. Kullandım. Aldığım o ilaçlar yüzünden atlarım yarış başlamadan pistte uyudu. Hüsnü bana kazık atmış. Buna üzüldüm. Geçmiş olsun. Bu hareket karşılıksız kalmayacak Mete. İntikamımı alacağım. Polat Alemdar'ın bir adamına bulaşacaksan bunu 5 kez düşünmelisin Raskol. Raskol'un bugün bunu fazlasıyla düşündü.
Bir seferi 25 dakikada tamamlayıp dönüyor. Beklediğimden de iyi Yürgen. Bu demirden kuşları bir sürü haline getirdiğimde Babil yolu İpek yolu gibi tarihe geçecek. Mallar ne durumda? Sevkiyata hazırız. Son partiyi de taşıyın. Oradan Laskiye limanına, oradan da İstanbul'a gidecek gemiyle. Silahları da yükleyelim mi? Silahlar İstanbul'a değil, örgüte gidecek. Teslim olun! Silahını bırak. Şimdi şu meşhur geminin adını bize de söyle bakalım. Rusya'dan aldığımız önemli bir istihbaratı seninle de paylaşmam gerekiyor. Dinliyorum hocam. Rusların insansız hava aracı üzerine son dönemde yaptıkları çalışmaları biliyorsun. Hem uçuş mesafesi hem de ağırlık taşıma konusunda limitleri zorlayan çalışmalarından haberim var. Bu alanda geldikleri son noktayı henüz kamuoyuyla paylaşmadılar. Çok yakında yeni bir ürün açıklamaları bekleniyordu. Ne oldu peki? Ürünün prototipi 2 gün önce Sibirya yakınlarındaki bir askeri üsten çalındı. Kimlerin çaldığını biliyor muyuz? Onu bilmiyoruz. Ama Türkiye'ye getirilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'de insansız hava araçlarıyla ilgili Kuzuzade ailesinin bir yatırımı olduğunu biliyoruz. Bu aşamada Rusları karşılarına alacak bir hamle yapmak istemezler. Ama bu prototipi çalan kimse onlarla işbirliğine girmek isteyecektir. Gel. Abi Yasin aradı. Laskiye'den İstanbul'a gelen gemiyi tespit etmişler. Emniyete de haber verin. O gemiyi bulun Erhan. Bir saatlik işimiz kaldı. Pekala. Ben istasyona gidiyorum. Orada görüşürüz. Koridorun sağında. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Haluk Bey'e bakmıştım. Siz Yusuf Kuzuzade misiniz? Evet. Siz? Ben Haluk Bey'in eşiyim. İçeride sizi bekliyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yusuf Bey. Bir hafta önce kalp krizi geçirdi. Onu yormamaya çalışın. Tamam. Merak etmeyin. Yusuf, hoş geldin.
Kalbinizi bu hale getiren nedir? Hayal kırıklığı. Beni istediğiniz gibi kumanda edebileceğinizi sanmıştınız. Ama olmadı. Biz bu projeye iyi niyetlerle girmiştik. Evet. Benim için her şeyin en iyisini düşünmüşsünüz. Biz hep sonunda olacaklara odaklandık. Sen bu ülke için çok önemli bir şey başarmış olacaktın. Ne düşündüğünüz umurumda bile değil. Her şey bitti artık. Sonuna geldik. Biliyorum, haklısın. Çok haklısın. Senin adına karar vermeye hakkımız yoktu. Öktem'le bir ay kadar önce görüştük. Senin çok zor durumda olduğunu söyledi. Yaşadıkların için çok üzgünüm. Artık çok geç. Olan oldu. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Sadece sorularıma cevap ver. Tamam. Öktem, Refik ve senden başka bu projeyi bilen var mı? Hayır, yok. Aslan Akbey'den başka sadece üçümüz vardık. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bana bu anahtarın nereye açtığını söyle. O anahtar bir posta kutusunun anahtarı. Bana yerini söyle. Çemberlitaş Postanesi'ne git. 46. Bizi affet. Doktor bey acil gelin. Aman Allah'ım. Haluk baba. Haluk. Haluk. Hanımefendi Aç gözünü. açılın lütfen. Haluk. Tamam sakin olun. Neyi seyrediyorsun gölge? En sevdiğim manzarayı kadim dostum. Bu manzara benim eserim. Seni dostum Alexander'la tanıştırayım. Alexander Menchikov. İnsansız hava aracını inceleme fırsatım oldu. Bu aracı Rus ordusundan çalmakla çok büyük iş başarmışsınız. İşinizin ehli olduğunuz belli. Ama merak ediyorum. Bir Rus ülkesine nasıl böyle bir ihanette bulunabilir? Neyi ima ediyorsun? Vaktiyle ikimizin ulusları da büyük savaşlar gördü. Ben Ruslara milliyetçi olarak bilirdim. Ben vatanseverim. Ama Menchikov sevmem. Sanırım Alexander'ın Menchikov'la şahsi bir meselesi var. Aslında milli bir mesele. Menchikov benim kariyerimi çaldı. KGB'ye girmemi engelledi. Şimdi onun yerinde ben olacaktım. O zaman Rusya'nın karşısında hiç kimse duramazdı. Bence şu anki kariyerine odaklanalım. Bu işte kimse senin yerini dolduramaz tabii ki hırsız. Paslanmamak için yapıyorum.
İhtiyacım olduğundan değil. Egzersiz gibi düşün. Ariel, ne görüyorsun? 100 milyon dolar görüyorum. İlk sefer için hiç de fena değil. Dediğin gibi, bu daha başlangıç. Kadim dostlarım, sizi şöyle alabilir miyim? Hırsız. Günün anlam ve önemini anlatan bir anı. Gülümseyin. Abi gelmezlerse ne yapacağız? Kötüsünü düşünme Abbas. Düşünmem. Al işte. İtinan çomağı hazırla. Dur Abbas dur hazırlama. Sakın hazırlama. Hazırlamam abi. Bak Abbas. Şimdi adamların mal alıp çıkmasını bekliyoruz. Onları belli etmeden takip edeceğiz ve malı götürdükleri yeri bulacağız. Bu arada sen benim söylemediğim hiçbir şeyi yapmayacaksın. Sen söylemeden bir şey yapmam abi. İnşallah. Şimdi adamlara fazla yaklaşmadan takip edilmez. Ederim abi. Terkibin 1/5 oranında eklerseniz mayalanma sağlanır. Ve her defasında miktarı yeniden ölçmeniz gerekmez. Bu inanılmaz. Aynı etkiyi gösterecek mi peki? Karışım seyreltik olursa etkisi azalmaz mı? Hayır işte. Ne diyorum ben, ne diyorum? Hiç dinlemiyorsunuz beni ama. Biz bunu deneyelim, sonucu size bildiririz. Durun bakalım. Gölgelerin efendisi Ekselans gelsin. Ona da takdim edelim. Sonra. Gölgelerin efendisi geldi. Tamam, konsantre karışımı tamamladım. Burada. Beylere anlatıyordum. Umarım karışımı öğrenebilmişlerdir Sayın Selçuklu. O kısmına bakacağız artık. Ben durun size özel çayımı ikram edeyim. Önce bir ısıtmak lazım. Bunu mu arıyorsunuz Sayın Selçuklu? Alternatif tedavi yöntemlerine ilgim olduğundan bahsetmiş miydim? Siz özel çay deyince merak ettim ve incelettim. Kutlama yapmak bahanesiyle çayı ateşe koyacaktınız ve bütün ev bum havaya uçacaktı. Çok da güzel olacaktı. Şeytanın Orta Doğu şubesi kapanacak. Pat! Şeytandan böyle kolay kurtulabileceğinizi mi sandınız? Ben zoru başarmak için doğdum. Şeytanı yenmenin de yollarını çok iyi bilirim. Kabul edin Sayın Selçuklu. Bu defa hesaplarınız biraz yanlış çıktı. Denklemdeki gölge elementini hesaba katmadınız. Seninle işim bittiğinde
moleküllerine ayrılmış olacaksın. Asıl benim sizinle işim bittiğinde şeytanın Anadolu şubesi açılmış olacak. Bırak ya. Kendim yürürüm. Suriye'den gelen gemiye emniyet baskın yaptı abi. Yasa dışı hiçbir şey görünmüyor. Biz bulana kadar boşaltmışlardır. Bari sen iyi bir haber ver Cahit. Anadolu Hoca'nın izini bulduk abi. Nereye gidiyorsun? Mutfağa gideceğim. Su içmeye. Mutfağa girmen yasak. Su getirin şuna. Şuna değil bir kere. Terbiyesiz. Profesör Anadolu Selçuklu hanıma. Biraz daha konuşursan seni odaya kilitlerim. Demek o kadar korktun benden. Endamını gören de yürekli bir şey sanır seni be. Sınırları zorlama. Suyunuz da sizin olsun. İçmiyorum. Yemiyorum da açlık grevine giriyorum. İyi mi? Keyfin bilir. Keyfim bilirmiş. Şuna bak. Terbiyesiz. Buraya kadarmış demek. Kalk! Polat, Hocam iyi misiniz? iyiyim yavrum. Seni gördüm daha iyi oldum oğlum. Ah,
Ah, siz de mi geldiniz? Başınıza bir sürü bela açtım değil mi oğlum? Siz iyisiniz ya. Şimdi önemli olan bu. İyiyim iyiyim. Zaten o gölge denen herifi elimden kaçırdım ya. Buraya sırf dersini vermeye gelmişti. Bunları sonra konuşuruz. Yormayın artık kendinizi. Cahit söyle arabayı hazırlasın Abbas. Hadi çocuklar. Dur şu kozalağı da alayım. Hadi. Hakkı Bey, babamın bizimle konuşacağı mesele hakkında bir bilginiz var mı? Hayır, hiçbir şey söylemedi. Sadece hepinizin burada olmasını istedi. Anladım. Ben çok merak ettim. Gelse de bir an önce öğrensek. O zaman ben gidip Fehmi Bey'e herkesin burada olduğunu haber vereyim. Müsaadenizle. Evet. Tahminleri alayım. Fikrini değiştirip yeniden şirketin başına geçecek. Hiç sorun değil. Sanmam. Uzaklaşmak istiyorum demişti. Bence bir süreliğine başka bir yere yerleşmeye karar verdi. Senin tahminin nedir? Açıkçası hiçbir tahminde bulunamıyorum. Belki şirketle alakalı bazı sıkıntılar vardır. Onları da özel olarak dile getirmek istemiş olabilir. Beklediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Oturabilirsiniz. Ben müsaadenizi... Hakkı, lütfen sen de otur. Baba, lütfen bizi daha fazla meraklandırma. Ciddi bir şey olmasından korkuyorum. Endişelenecek bir şey yok oğlum. Belki biraz şaşıracaksınız ama üzüleceğinizi sanmıyorum. Bu özel bir konu. Ama sizi de aileden gördüğüm için burada olmanızı istedim. Teşekkür ederim Fehmi Bey. Ben kendimle ilgili bir karar aldım. Ve sizlerin de bu kararı desteklemeniz benim için çok önemli. Çünkü bu beni ilgilendirdiği kadar sizleri de ilgilendiriyor. Baba, lütfen söyle artık. Biliyorsunuz ki annenizi kaybettikten sonra bir daha evlenmeyi hiç düşünmemiştim. Ama şimdi karşıma çok özel biri çıktı. Ve ben onunla evlenmeye karar verdim. Baba sen ciddi misin? Evet, çok ciddiyim. Çok şaşırdım. Şaşıracağınızı söylemiştim. Gerçekten ben de çok şaşkınım baba. Ama senin adına çok sevindim. Sen mutlu olacaksan ben bu kararı her zaman desteklerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel bir haber. Hakkı?
Sen bir şey söylemeyecek misin? Kusura bakmayın efendim. Hala şaşkınlığımı üzerimden atamadım. Tebrik ederim. Tebrik ederim baba. Baba. Tebrik ederim. Peki kimmiş bu şanslı kadın? Kim olduğunu tanıştığınız zaman öğrenmenizi istiyorum. Şimdilik sürpriz olarak kalsın ha? Hesaplamalarıma göre Babil yolunun hakkını verebilmek için Afgan kardeşlerimizin 2 katı çalışması gerekecek. Bugünkü haliyle sizin nakliye hızınıza yetişmeleri imkansız. Sen bir de kuş sürüsü tamamlanınca taşıyacağımız miktarı hesap et kadim dostum. Egzersiz. Ama bir defasında gerçek bir gemide çalmıştım. Artık böyle küçük işlerle uğraşman gerekmeyecek dostum. Sana söz veriyorum. Mençikov senden iş isteyecek. Anadolu'yu elimizden almışlar. Zaten hiçbir zaman bizim olmamıştı. Ne yapacaksın? Anadolu'yu benden geri alan alemleri dostum Phoenix'le tanıştıracağım. Baba geldiler. Tamam kızım. Yoksa sen üzülüyor musun baba? Onu da nereden çıkardın? Bilmem. Ben çok seviniyorum da. Belki bana öyle gelmiştir.
Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Polatcığım. Merhaba güzel kızım. İyi misin? Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok güzel olmuş. Eline sağlık yavrum. Afiyet olsun. Sebebi ziyaretimiz malum. Polat Bey, sizinle şimdiye kadar çok mühim devlet meseleleri hakkında ciddi konuşmalar yaptık. Siz de zor zamanlarda önemli kararlara imza attınız. Ama tahminim odur ki benim bu konuşmam hem de burada vereceğiniz karar sizi en az onlar kadar zorlayacak. Kolay mı tabii? Canının yarısını ellere verecek. Ben üstüme düşen vazifeyi yerine getireyim. Allah'ın izni, peygamberin kavliyle Cahit Beyefendi kardeşimize, sizin kıymetli kız kardeşiniz Safiye Hanımefendi kızımızı istiyoruz. Hüküm Allah'ındır. Yazıldıysa olur. Ama ben önce kardeşimle baş başa bir konuşmak isterim. Elbette. En doğrusunu yapıyorsun yavrum. Otur Safiye. Safiye, ailemde senden ve Elif'ten başka kimsem kalmadı. Senin bir damla gözyaşına dünyaları yakarım. Mutlu bir yuva kurmanı ve güzel bir aileye sahip olmanı çok istiyorum. Cahit benim kardeşim. Seni mutlu etmek için her şeyi yapacağından zerre kadar kuşkum yok. Gözüm arkada kalmaz. Ama şimdi senden son bir kez daha kalbine sormanı ve cevabı bana söylemeni istiyorum. Cahit'le evlenmek istiyor musun? Evet istiyorum. Onunla her şeye hazırım abi.
Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Öpsene evladım. Safiye bir şey soracağım. Daha bana hiçbir şey sorma Cahit. Gerçekten kahveleri sen mi yaptın? Aa ben yaptım, inanmadın mı? Ama hiç ocakta yapılmış gibi değildi. Közde kahve tadı vardı sanki. İşin sırrını buldum Cahit. Bundan sonra istediğin her yerde istediğin közde kahveni içeceksin. Neymiş işin sırrı? O kadar insana nasıl kahve yetiştireceğim diye endişe ediyordum. Erhan alıp getirdi. Beğendiyseniz sizin eve de alırım.